Selam, ben Siyasetsu. Yaklaşık 14 milyon 605 tane Rinnegan videosu çekiyorum, bundan sonra karşınızda Rinnegan videosuyla bulunuyorum. Bir de baştan uyarayım, lan Rinnegan diye girdik adam bize Hint mitolojisi anlatıyor falan demeyin. Çünkü Rinnegan büyük oranda Hint mitolojisinden esinlenilerek yapılmış bir dojutsu. Dolayısıyla zaman zaman Hint mitolojisine kayarak aradaki benzerlikleri açıklamak videoya renk katacaktır. Bu kadar detaylı Rinnegan videosunda bulabilir misiniz bilmiyorum. O yüzden gerçekten video hoşunuza giderse lütfen bir beğeni bırakın. Rinnegan'ın Türkçesi Samsara gözü. Peki Samsara kim? Hint mitolojisinde geçen doğum, varoluş ve ölüm olmak üzere sayısız tekrar eden bu çemberi temsil eden bir tanrı. İlk bağlantı zaten isminden ortaya çıkıyor. Diğerlerine de ileride değineceğiz. Rinnegan'ı seride ilk olarak Uzumaki Nagato'da görüyoruz. Efsanelere göre Rinnegan'a sahip olan kişi, tanrısal güçlere sahip olduğu için ya dünyaya büyük bir yıkım getiriyor ya da dünyayı büyük bir yıkımdan kurtararak görülmemiş bir düzen ve barış getiriyor. Efsanenin tutarlılığı var bence, çünkü Hagoromo Rinnegan'a sahip olan ilk kişi ve kendisi annesi Kaguya'yı yenerek dünyayı büyük bir yıkımdan kurtardı. Kaguya gezegene zarar vermiyordu, dolayısıyla ortada fiziksel bir yıkım da yoktu. O yüzden bunu bir yıkım olarak adlandıramayabilirsiniz. Ama burada anlatmak istediğim şey Rinnegan'ın kurtarıcı olduğu. Diğer bir ihtimal, belki de efsane Hagoromo dünyayı kurtardıktan sonra yayıldı. Çünkü zaten kendisi Rinnegan'a sahip bir tanrı figürü olmuştu. Artık bunu bilemeyeceğiz. Güçlerine baktığımızda da gerçekten efsanenin iki ihtimali de doğru çıkabilir. Çünkü Rinnegan gerçekten en güçlü dojutsu. Çok OP. Hatta dojutsuları bırakın, bildiğiniz var olmuş en güçlü şey. Bu kadar büyük bir gücü de Rinnegan'ı oyuncak Lego takar gibi kendinize yerleştirerek elde edemiyorsunuz tabii. Öncelikle Rinnegan'ı elde etmek tam anlamıyla imkansız. Üç türlüsü de imkansız. Birinci yol, direkt Hagoromo'nun çakrasını elde edeceksiniz. İkinci yol, ya mevcut Ashura ve Indra reenkarnelerinden birer parça alarak çakraları karıştırıp Hagoromo'nun çakrasını elde edeceksiniz ve aslen Hagoromo'ya ait olan bu gözü uyandıracaksınız ki bu da imkansız. Reenkarne kişileri bulsanız bile uyandırması uzun sürebilir. Madara hayatının sonlarına doğru uyandırmıştı mesela. Üçüncü ve son yolda Rinnegan'ı olan birinden gözü söküp alacaksınız ki bu da imkansız. Dolayısıyla Rinnegan'ı elde edemezsiniz. Peki hadi diyelim bir şekilde elde ettiniz. Neler olurdu? Öncelikle Rinnegan ciddi şekilde çakra sömüren bir göz. Mangekyo Sharingan falan hikaye karşılaştırıldığı zaman. Zaten Madara'nın Rinnegan'ı kullanması için Uzumaki klanından Nagato'yu seçme sebebi de bu. Nagato, Uzumaki klanından olduğu için çakrası dipsiz bir kuyu denebilir. Ayrıca yaşam gücü de oldukça yüksek. Dolayısıyla Rinnegan'ın yan etkilerinden normal bir insana göre daha az etkileniyor. Şu tipe bakınca normal bir insan ne durumda olur da siz düşünün. Diğer bir dezavantaj, Rinnegan ciddi şekilde güçlü bir göz olduğu için kullanıcısına akıl sağlığını kaybettiriyor. Bu kısımda Obito, ben bile 2 tane Rinnegan'ın gücüyle başa çıkamadım ve kendimi kaybetmeye başladım diyerek bunu onaylıyor. Nagato ise 2 Rinnegan'ı bile uzun süre kullanabilen, artık ustalaşmış bir ninja. Kendisi daha 10 yaşındayken Rinnegan'ı kullanarak çakra doğasındaki 5 element değişiminde de ustalaşmayı başarmıştı. Yani bilinen bütün teknikleri kullanabiliyordu. Hatta Rinnegan kullanarak Haku'nun Kekkei Genkai'si gibi yetenekleri de kullanmanız mümkün. Tabi bunun için daha da büyük bir ustalık gerek. Ama sonuçta Sasuke, bunun güçsüz versiyonu olsa da Sasuke Shinnen de kullanmayı başarmıştı. Genel olarak Nagato'nun kendine bile ait olmayan Rinnegan'ı kullanma konusunda ne kadar yetenekli olduğunu da göz önünde bulundurun. Şimdi buraya kadar başlangıcından ve ne olduğundan falan bahsettim. Şimdi en beklediğiniz kısım, güçlerine geçiyorum. Rinnegan'ın kullanıcısına sağladığı birçok farklı özellik var. Bunlardan 6'sı genel, bir tanesi tıpkı Mangekyo Sharingan gibi uyandıran kişiye özel güçler. Bu 6 gücün her biri yol diye adlandırılıyor ve Hint mitolojisindeki Tanrı Samsara'nın yeniden doğuş çemberindeki 6 alemi temsil ediyor. Ayrıca 7. yol, direkt Samsara'nın kendisine yapılmış bir gönderme. Şimdi sırayla Rinnegan'ın 6 yolundan başlayalım. 1. Tanrı yolu. Ashura yoluyla birlikte bence en güçlü olan 2 tanesinden biri. Deva yolu, animede kişinin itici ve çekici güçleri kontrol etmesini sağlıyor ve bunları 3 ana teknikle birlikte kullanıyor.
Birincisi Shinra Tensei. Bu teknik etrafındaki cisimleri iten itici bir küresel dalga oluşturuyor. Ayrıca tekniğin yıkıcılığı ve gücü ne kadar çakra kullandığına göre de değil. Normal düzeyde bir Shinra Tensei için her teknik arasında 5 saniye kullanma süresi varken eğer daha yıkıcı bir düzeyde kullanırsanız bu süre tıpkı Pain karşılaşmasında olduğu gibi uzayabiliyor. İkincisi Bansho Tenin. Bu da aynı tekniğin itmek için değil, çekmek için olan versiyonu. Bu tekniğin menzilini tam olarak bilmiyorum, anlayabileceğimiz bir icraatı da olmadı. Ancak tek bildiğim, tekniğin aynı anda birden çok hedef üzerinde uygulanabildiği. Üçüncüsü de Chibaku Tensei. Bu tekniği basitçe şöyle açıklayayım, küçük bir kara delik oluşturuyorsunuz. Bu kara deliğin çekim gücü, tamamlanma süresi ve boyutu, içine ne kadar çakra koyduğunuza bağlı. Bu kara delik etrafında bulunan her şeyi kendine çekiyor. Bakın içine değil kendine. İçine çekip yok etmiyor yani. Bildiğin her şeyi üst üste yığarak bir gezegen oluşturuyor. Ayrıca teknik aynı anda birden çok küreyle de kullanılabiliyor. Madara birçok küreyle aynı anda kullanmıştı. İkinci yol Ashura yolu. Kullanıcının vücudunu mekaniksel olarak modifiye etmesini sağlıyor. Bu sayede çok modern teknolojiye sahip yıkıcı şeyler yapabilirsiniz. Video sıkıntıya girmesin diye ne tarz şeyler olduğunu söylemiyorum ama anladınız zaten. Ayrıca animedeki Ashura yolu, tanrı olan Ashura'ya oldukça benziyor. Bu da Hint mitolojisine yapılmış ayrı bir referans. Üçüncü yol insan yolu. Animede insan yolu, kelimenin tam anlamıyla karşındakinin ruhunu söküp almanı sağlıyor. Ayrıca kişinin zihnine girerek içerisinden bilgi edinmeni de mümkün kılıyor. Dördüncü yol hayvan yolu. Hayvan yolu kişiye dev bir kuş, çok başlı köpek, bukalemun, kalkan olarak dev bir panda, dev bir öküz, dev bir gergedan, yengeç mi dersiniz ne dersiniz bilemiyorum, öyle dev, iğrenç kabuklu bir şey. Bir de dev bir kırkayak çağırmanızı sağlıyor. Bunların hepsi ayrıca Rinnegan'a sahip olduğu için görüşleri de sizinkiyle birleşik ve bu da ayrı bir avantaj. Son olarak da diğer Pain'leri çağırabiliyor. Mitolojide ise dördüncü alem hayvanlar alemi. Bu alemde tıpkı bu anlattığım gibi canavarımsı hayvanlar yaşıyor. Beşinci yol Preta yolu. Animede kişinin ve kişiye ait çakra tabanlı her tekniği emmesine, çakrasını ise kendisine aktarmasını sağlıyor. Özetle temas edebildiği her şeyi emebiliyor. Mitolojide ise Preta alemindeki aç ruhlar bulduğu her şeyi yiyor. Bu ikisi arasında da böyle bir bağlantı, esinlenme durumu mevcut. Altıncı yol ise Naraka yolu. Animede Naraka yolu, cehennemin kralını çağırıyor ve cehennemin kralı sorguya çekilen kişinin dilini esir oluyor. Eğer karşıdaki kişi soruya doğru cevap vermez veya hiç cevap vermezse bile cehennemin kralı dilini söküyor. İkinci bir özelliği ise her türlü hasarı iyileştirebilmesi. Çok ciddi hasar alsanız bile içini girip size çiğnediği takdirde, ki bu çok rahatsız edici gözüküyor, tekrardan sapasağlam oluyorsunuz. Mitolojide ise Naraka alemi, insanların sorguya çekildikleri alem. Bu benzerlik de bu şekilde. Bu 6 yol ve 6 alem benzerliğinin dışında 7. bir yol daha var. 7. yol, kullanıcının direkt yaşamı ve ölümü kontrol etmesini sağlıyor. Tıpkı Samsara'nın doğum, varolum ve ölüm çemberi gibi 7. yolu kullanırken kullanıcı Naraka aleminden cehennemin kralını çağırıyor ve istediği kişinin ruhunu öbür dünyadan getirerek kişiyi tekrar canlandırabiliyor. Bu tekniğe ise Rinne Tensei deniyor. Burada önemli bir yan etki var. Bu teknik ilk kullanıldığında bize kullanıcının kendi hayatının kaçınılmaz bir şekilde son bulacağı söylendi. Hatta Nagato kullandığında öyle de oldu. Birden tüm çakrası azalmaya ve bunun sonucunda saçı beyaza dönmeye başlamıştı. Ancak buradaki detay şu, Konan eğer bu çakra seviyesinde kullanırsa diye ekliyor. Ayrıca Obito Rinne Tensei'yi kullandığı zaman hala daha hayata tutunmaya devam ediyordu. Yani her ne kadar iddialar kullanıcının kaçınılmaz bir şekilde hayatının son bulacağı yönünde olsa da icraate bakınca aslında yeterince çakraya sahipseniz hayatta kalabilirsiniz gibi bir sonuca çıkıyor. Belki de o an Obito Six-Path çakrası ve Hashirama hücreleri olduğu için hayata tutunabilmiştir ya da sonradan yine ölecektir falan. Tüm bunlara ekstra olarak Rinnegan çakrayı görebiliyor ve bir de tıpkı Mangekyo Sharingan gibi kullanıcısına özel bir yetenek de sunuyor. Madara'nın Limbo isimli tekniğinde gerçek dünyaya paralel başka bir uzay zamanda oluşan klonları vardı ve bu klonlar hiçbir şekilde görülemiyor, duyulamıyor ve hissedilemiyordu. Ancak Six-Path çakrasına ulaştıktan sonra Sasuke'nin Rinnegan'ı sayesinde görülmeye, Naruto'nun bilge modu sayesinde sezilmeye başlandılar.
Sasuke'nin Rinnegan'ının özelliği ise Amenotejikara. Yeteneği, görüş alanındaki her türlü objeyle yer değiştirebilmesi. Bunun için objeyi o an görüyor olmasına gerek yok. Sadece bir kez görmüş olması bile yetiyor. Ayrıca yetişkin Sasuke, Rinnegan'ıyla uzay zaman tekniğini de kullanabiliyor. Nagato'nun ise herhangi bir özelliği yok çünkü Rinnegan'ı o uyandırmadı. Yani genel olarak Rinnegan bu şekilde. Sanırım her şeyine değindim. Eğer eksik olan kısım varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ise sırada videonun ikinci kısmı. Önceki videolarda bahsettiğim bir şey vardı. Hagoromo, Madara ve Sasuke'deki mor Rinnegan'la Momoshiki, Urashiki veya diğer Otsutsuki'lerin Rinnegan'ları farklı demiştim. Şimdi bizim animede gördüğümüz mor Rinnegan'ların hepsi farklı kişiler tarafından uyandırılmış olsalar da aslında temel olarak aynı çakrayla uyanıyor. Yani Hagoromo'nun çakrasıyla. Bu yüzden yukarıda anlattığım tüm özellikler Six Paths Rinnegan'a, yani Hagoromo'nun Rinnegan'ına ait. Otsutsuki'lerde ise durum farklı. Bu Six Paths tekniklerine sahip değiller. Ancak bunlar yerine her biri farklı OP tekniklere sahip. Mesela Momoshiki'nin kırmızı Rinnegan'ı bir eliyle çakra tabanlı teknikleri emip diğer eliyle daha güçlü bir şekilde karşıya yansıtmasını sağlıyor. Ya da direkt çakrayı da emebiliyor. Urashiki'nin Rinnegan'ı ise uzay zaman tekniğine sahip. Kaguya ve Hagoromo'nunkini ise maalesef göremedik ama onların da özel teknikleri olduğu kesin. Genel olarak Rinnegan bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve daha fazla böyle video için abone olmayı unutmayın.